Bugün 2017'nin son günü. Yılın bu son gününde biraz havadan sudan konuşalım mı? Doğrusu pek çok şey üst üste geldi ve özellikle bu son birkaç haftadır benim için temposu çok yoğun olarak geçti. O yüzden gelin biraz 2017'den konuşalım, biraz da 2018'de neler yapacağımızdan, yeni projelerden ve hatta sürprizlerden bahsedelim. Yani anlayacağınız bugün dersi kaynatıyoruz. Öncelikle zinciri kırma takvimi çok büyük ilgi gördü. En son kontrol ettiğimde 150 binden fazla sayıda indirilmişti ve hala da indirilmeye devam ediyor. Umarım 2018'de belirlediğiniz güzel hedefe ya da hedeflere ulaşmanızda size yardımcı olur bu basit araç. Öte yandan takvimin büyük boy poster versiyonuna da çok büyük bir ilgi oldu. Soğukul'daki arkadaşların öngördüğünün çok ötesinde bir talep oluştuğu için 365 söz 365 not defteri de çok kısa bir sürede tükendi maalesef ve arkadaşlar hemen ek baskıya soktular. Tabii yıl sonu olması nedeniyle her yerde çok büyük bir yoğunluk yaşandığı için ellerinden geldiğince yetiştirmeye gayret gösteriyorlar. Şu anda bile yılın bu son gününde Soğukul çalışanları aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla birlikte paketleri hazırlamaya çalışıyor. Yine de yaşanabilecek gecikmelerden ötürü ben onların adına özür diliyorum şimdiden. Kanalın takipçi sayısı 1 milyonu geçmesine ama herkesin aklında cevaplayamadığı bir soru takılı kaldı. 1 milyonuncu abone kim? Hayır. 90. Çık. Hayır. Hayır. İşte bu sorunun cevabı çılgın bir ruh oldu. Oldum ben milyon oldum. Şimdi akıllarda oluşan yeni soruysa şu. Çılgın ruh bu zamana kadar neredeydi? 1 milyon kişilik bir topluluğa dönüştük ve buna çok da yakışan çok güzel harika mesajlar gönderdiniz. Bunların bir kısmını okudum, diğerlerini de her fırsatta okumaya gayret ediyorum. Maalesef bu mesajlara tek tek cevap verebilme imkanım yok. Ama en azından sizlerin düşüncelerini, duygularını öğrenmek benim için de çok faydalı oluyor. Sayenizde yeni bir yıla çok daha motive bir şekilde giriyorum. Hatta bu yıl yapmak istediğim projeler üzerinde çalışmaya başladım bile. Mesela ilk olarak aranızdan 10 kişiye zinciri kırma renkli posteri, motivasyon takvimi ve 365 söz 365 not defterinden oluşan bir hediye seti vermek istiyorum. Bu seti kazanabilme şansını yakalayabilmek için videonun altındaki linke tıklayıp katılmanız yeterli. Önümüzdeki yılda yine çeşitli zamanlarda, çeşitli fırsatlarla böyle küçük hediyeler vermek istiyorum sizlere. Gelelim ikinci projeye. İkinci projemin de ilham kaynağı yine sizler oldunuz. Sizlerin gönderdiği yorumlar, mesajlar oldu. Çünkü sık sık videolarımda kullandığım müziklerin ne olduğunu soruyorsunuz bana. Bu da beni çok mutlu ediyor çünkü müzik en sevdiğim sanat dallarından biri olmasının dışında benim hayatımın da çok büyük bir parçası. O yüzden videolarımın hazırlık aşamasında en çok çaba sarf ettiğim konulardan bir tanesi de bu müziklerin seçimi. Aslında idealim tamamen kendi yaptığım müzikleri kullanmak. Hatta 2018'de bu konuyla ilgili bir projemin olacağının müjdesini de şimdiden vereyim. Ama şimdilik DJ'likle yetiniyorum. Sadece seçicilik anlamında bir katkım oluyor maalesef. Kullandığım müzikleri birkaç farklı müzik kütüphanesinden telif haklarını satın alarak lisanslı olarak size sunduğum için Shazam gibi bir takım araçları kullanarak bu müziklerin ne olduğunu bulamayabilirsiniz. Çünkü sanatçılar kendi haklarını bu müzik kütüphanelerine devrediyorlar ve oradaki lisanslama modeline göre de bu müzikler sadece buna benzeyen YouTube videolarında kullanma hakkını veriyor. Ama biliyorum siz yine de bu müzikleri dinlemek istiyorsunuz. Bu konuda ben ne yapabilirim acaba diye düşündüm ve aklıma şöyle bir şey geldi. 2017'de kullandığım müziklerden güzel bir seçki yapayım ve bunları tek ve uzun bir video olarak yayınlayayım. Yani 2017'nin en iyilerinden oluşan bir çeşit soundtrack. Dünya dönüyor, sen ne dersen de yıllar geçiyor. Bunun için yılın ilk videosundan son videosuna kadar tek tek videolarımda kullandığım müziklerin içinden bir seçim yaptım. Ve bazı videoların anlamlarını da hatırlayabilmemiz için ses efektlerinden de faydalandım. Mesela Lost dizisinden de, Blade Runner'dan da, Black Mirror'dan da bazı parçalar duyacaksınız. Ama fazla konuşma yok, endişelenmeyin. Sadece ambiyansı güçlendiren ve parçaları birbirine bağlayan ses efektleri şeklinde bir kullanım bu. Bu arada tabii ki videolarımda bahsettiğim ve alıntıladığım Beatles ve Coldplay gibi gruplardan da vokalli bölümleri alıp biraz remixleyerek yerleştirdim. Kendi kısa filmim olan Korkuluğun da ana tema müziğini tabii ki unutmadım. Bu ismi unutmayın.
ve toplamda 40'tan fazla parçayı bu şekilde birbirine mixleyince ortaya 1 saat 47 dakika uzunluğunda bir albüm çıktı. Klasik müzikten caza, rock'tan ambient müziğe kadar hemen her türden çok güzel bir seçki oldu. Tabii bana göre güzel. Ve bugün herkese bir hediye, bir yeni yıl hediyesi olsun diye o videoyu da kanalımdan yayınlayacağım. Bakalım sevecek misiniz? Dilediğiniz kadar dinleyin. Ve dinledikçe 2017'de birlikte geçirdiğimiz o anları hatırlayın. O anlardan geriye anılar ve bilginin de ötesinde bir şeyler kalmıştır umarım. Geçmişten geleceğe ya da bilmediklerimizden bildiklerimize doğru yaptığımız bu yolculukta belki de zamanın doğrusal değil de döngüsel olduğunu keşfetmişizdir, kim bilir. O zaman da bana 2017'nin bu son gününde, 2017'nin ilk gününde yayınladığım bir mesajla veda etmekten başka ne düşer? Bugün yeni bir başlangıç için çok ideal bir gün. Değişmek için. Önümüzde yepyeni, bomboş, bembeyaz bir sayfa var. Gelin dünyanın en eski kehanetler kitabını okuyarak bu beyaz sayfayı değiştirelim. Önce bir noktayla başlayalım.